Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömür Erdem Akkaya. Bugün zayıflama ilaçlarından bahsedeceğim arkadaşlar. Zayıflama ilaçları şu anda tüm dünyada birçok doktorun, biohacker'ın ilgisini çeken, hastada iştahsızlık yaratan, hastanın iştahını azaltıp insülin seviyesini arttıran ve bu insülinin daha aktif bir şekilde çalışmasını sağlayan, aynı zamanda glikogon seviyesini azaltan ve mide hareketlerine, mide boşalmasını yavaşlatan üründen bahsediyor. Peki biz bu ürünü hastalarımızda, bu ilacı hastalarımızda kullanıyor muyuz? Bu ilacı hastalarımızı zayıflatmak için kullandığımız zaman sertleşme sıkıntısıyla ilgili hastalar problem yaşıyor mu? Şimdi tabii hasta kilo almaya başladığı zaman, mesela 40 yaşlarda çok daha rahat bir şekilde kilo almaya başlıyor. Bazal metabolizma azalıyor arkadaşlar. Ne oluyor? Hasta yavaş kilo almaya, karın içi yağlanma artmaya başlıyor. Yani cilt altı yağ değil de daha çok karın içi, organların çevresindeki yağlar artmaya başlıyor. İnsülin direnci artmaya başlıyor. Hemoglobin A1C seviyeleri yükselmeye başlıyor. Kişinin şimdi yaşam tarzı da hareketsizse, tabii beslenmesi de sıkıntılıysa ister istemez bu da hem kalp damar hastalıklarına ya da tansiyon hastalığına, şeker hastalığına yavaş dönmeye başlıyor. Buna metabolik durum diyoruz. Metabolik sendrom diyoruz. Metabolik durumun bozulması diyoruz aslında. Tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, hareketsizlik, kalp damar hastalıkları, beyin fonksiyonlarında yavaşlama, cinsel fonksiyonlarda yavaşlama bir kısır döngüye giriyor hasta. Bu Mounjaro dediğimiz son çıkan bu zayıflama ilaçları. Bundan önce Saxenda vardı, Ozempic vardı. Şimdi de Mounjaro geldi. Ki bu ilacı kullansak cinsel isteğimizde bir artış olur mu? Zayıfladığımız zaman bir faydasını görür müyüz? Testosteron seviyemizi iyi olmasını sağlar mı? Arkadaşlar şimdi Mounjaro dediğimiz ilaç kilo kaybı sağladığı gösterilmiş. İlaç kullanıldığı zaman özellikle hastalarda en önemli etkisi iştahsızlık yaratması ve hastanın besin seçimini değiştirmeye başlaması. Mesela yağlı yiyeceklerden, tatlı yiyeceklerden daha çok bunlardan uzaklaşıp farklı yiyecek besin ögelerine hasta dönmeye başlıyor. Burada bizim hasta gruplarımızda çok sık gördüğümüz bir hasta grubumuz var ki 40-50 yaş arası hareketsiz, masa başı işi olan ve kilo alması sonucu hiçbir hastalığı olmasa bile şekerdir, tansiyondur, ilaç kullanımıdır, depresyondur, sertleşme sorunuyla gelen hastalar oluyor arkadaşlar. Ve bu hastalar tabi internete girdiği zaman Mounjaro'yu hemen görüyorlar. Acaba kullansak mı, kullanmasak mı, faydasını görür müyüz, görmez miyiz? Ben size şöyle anlatayım arkadaşlar. Benim kendi klinik deneyim. Mounjaro başladığımız zaman hastada iştahsızlık meydana geliyor. Kilo kaybı meydana geliyor. Hastada özellikle proteinli gıdalardan tüketmesine, mutlaka gene egzersizini yapmasına, yani oturduğu yerden bir beklentiye girmemesi gerekiyor hastanın. Yani şimdi mesela Mounjaro başladınız, tamam dedik hani karbonhidrat, yağlı yiyeceklerden, tatlı yiyeceklerden hasta uzaklaşmaya başlıyor ama yani sonuç olarak yine hasta bunu tüketebilir ya da hareketsiz kalabilir ya da protein tüketimini azalırsa kas kaybı da meydana geldiğini söylemek lazım. Diğer yandan da Mounjaro kullanan hastaların bir kısmı şunu da söylüyor. Hocam bir cinsel isteksizlik meydana getirdi diyor yani. Ya da testosteron seviyelerinde kısa vadede hemen bir etki sağlıyor mu? Hayır. Kalori açığı olduğu için hatta testosteronun düştüğünü bile, düşebileceğini bile söylemek lazım hastalarda. Şöyle bir şey olabilir. Hasta belli bir süre sonra ilaca adapte olduktan sonra, iyice kilo verdikten sonra durum, yani vücut bu ilaca alıştıktan sonra belki testosteron seviyeleri yavaş yavaş yükselmeye başlayabilir ya da ilacı bıraktıktan sonra tekrar yükselmeye başlayabilir. Burada şöyle bir durum var. İlaç bulantı yapabiliyor başlarda kullandığı zaman. Tabii kalori açığına bağlı kişide bir yorgunluk, bir isteksizlik yapabiliyor. Bazı hastalarda da gerçekten beyin fonksiyonlarını etkileyip cinsel isteksizlik yapabiliyor geçici. Hani kalıcı olduğunu gösteren yok. Kimi hasta gruplarına göre de internet forum yorumlarına baktığınız zaman özellikle kadınlarda, bazı kadınlarda cinsel isteği arttırdığını söylemişler ama gene bilimsel yayınlara bakacak olursak bilimsel yayınlarda kadınlarda cinsel isteksizlik yapmış arkadaşlar. Ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi artık teknolojinin, bilim dünyasının ilerlemenin geldiği yönü yadsınmamak lazım. Şimdi en önemli sıkıntılardan birisi şu. Body Mass indeksi 35'in üstünde olan bir kişinin kilo verip o kiloda 3 yıl boyunca sabit kalma ihtimali %5'in altında arkadaşlar. Yani gerçekten kilo vermek çok zor. Kiloları üstünden atıp tekrar o kiloları almamak ve uzun yıllar aynı kiloda kalmak gerçekten çok zor. Sayılı arkadaşlar o insanlar %5, %10 civarında filan. Ne oluyor peki? Mide ameliyatı oluyor, mide bulanı oluyor. İşte ya kiloyla devam ediyor. Kilo kaldığı zaman üstünüzde eklemlerde, kan damarlarda, hormonlarda
sürekli bir sıkıntı oluyor arkadaşlar. Sürekli problem oluyor. Kilo almamak çok önemli. Kilo bence sigara içmek kadar zararlı diyebiliriz arkadaşlar. Yani bir de hasta hareket etmiyorsa özellikle. Ama ne oluyor işte şimdi Monjuro denilen, şimdi önümüzdeki yıllarda da başka bunun çeşitleri çıkacak. Çok daha etkili ilaçlar çıkacak. İlaçlar arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum ki eğer ben kilo veririm, bu ilacı kullanın derseniz mutlaka doktor kontrolü altında yapılması gerekiyor. Nelere dikkat ediliyor peki? Hangi konularda verilmiyor hastada ilaç? Hastada tiroid kanser öyküsü varsa, gebelik emzirme durumlarında, tip 1 diyabet varsa ya da diyabeti çok kontrol dışıysa bu ilaç kullanılmıyor. Ben kendi hastalarımı öneriyorum, önermiyorum açıkçası arkadaşlar. Önemli olan konu bu. Arkadaşlar hastada motivasyon görürsem, egzersiz yaptığını, protein ya da diyet tarzını Akdeniz diyeti şeklinde değiştirdiğini görürsem, uyumlu bir hasta olduğuna inanırsam, diyetle kilo kaybettiğini düşünüyorsam açıkçası o zaman başlıyorum. Ama onun dışında hasta zaten kontrolsüz, birçok tedaviye dirençli, diğer tedavileri zaten halihazırda almıyorsa bunu önermiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu oldukça obez hastalarda öneriyorum. Yani hasta boyu 80, kilosu 120. Mesela oldukça yüksek. Arada 40 puan fark var mesela. Ama hastanın boyu 80, kilosu 90-100 arasında, 100 bandında. Bu hasta başka manipülasyonlarla da kilo verebilir. Tiroid fonksiyonları kontrol edilir. Testosteron düşükse ona müdahale edilir. Vitamin mineral eksikliği varsa, egzersizle ilgili sıkıntısı varsa bunlar müdahale edildikten sonra bence hasta rahat kilo verebilir. Ama hastanın body mass indeksi oldukça yüksekse hastaya bu konularda yardımcı olmak gerekiyor gerçekten. Bazen bu ilaçlar hastanın hayatını kurtarabiliyor. Ama hasta bu ilaçlarla da kilo veremiyorsa o zaman gerekirse mide ameliyatı da olmak zorunda kalıyor. Çünkü dediğim gibi bazı kilolar gerçekten çok zor veriliyor. Ve müdahale edilmezse de geri dönüşü mümkün olmayan durumlar meydana gelebiliyor. Arkadaşlar Monjuro bu şekilde. Eğer sormak istediğiniz bir soru olursa aşağıda chat box'ın linkini bırakacağım. Oradan sorabilirsiniz.